Evrenin canlı olup olamayacağı sorusunda karşımıza çıkan en ilginç konulardan biri, evrenin fiziksel yasalarının ve sabitlerinin hayat için tam kıvamında olmasıdır. Evrendeki temel fiziksel sabitleri düşünün. Yerçekimi sabiti, elektronun yükü, proton ve elektronun kütle oranı, güçlü nükleer kuvvetin şiddeti ve bunun gibi. Bunlar birazcık farklı olsaydı şu an biz burada olamazdık. Mesela yerçekimi sadece %1 daha güçlü olsaydı belki yıldızlar çok daha çabuk çöker, ağır elementler oluşmazdı. Biraz daha zayıf olsaydı yıldızlar hiç oluşamazdı bile. Fizikçiler bu tuhaf duruma hassas ayar problemi diyor. Evren sanki hayat olsun diye ayar çekilmiş gibi hassas değerlere sahip. Stephen Hawking bu konuda şöyle demişti. Şu an bildiğimiz kadarıyla bilim yasaları, elektriğin yükü veya protonun kütlesi gibi birçok temel sayı içeriyor. İşin ilginç yanı bu sayıların değerleri sanki hayatın gelişmesine imkan tanıyacak şekilde çok hassas ayarlanmış görünüyor. Gerçekten de öyle. Bir avuç temel sabit var ve bunlar rastgele değil, yaşamın ortaya çıkmasına izin veren dar bir aralıkta. Bu durum bilim insanlarını ve filozofları epeyce düşündürdü. Neden evrenimiz bu kadar şanslı da yaşamı mümkün kılan parametrelere sahip? İşte burada antropik ilke denilen kavram devreye giriyor. Antropik ilkenin temelde iki versiyonu var. Zayıf antropik ilke ve güçlü antropik ilke. Zayıf antropik ilke aslında basit bir çıkarıma dayanır. Biz burada gözlemci olarak bulunduğumuza göre evrenin koşulları elbette yaşamı mümkün kılacak şekilde ayarlanmak zorunda. Aksi halde bunu düşünecek kimse olmazdı. Yani milyarlarca olası evren senaryosu içinde yalnızca yaşama izin veren bir senaryodayız. Çünkü ancak öyle bir evrende bu soruyu sorabilecek varlıklar ortaya çıkabilir. Bu biraz seçilim yanlılığı gibi düşünülebilir. Eğer farklı evrenler olabilseydi, mesela çeşitli multiverse teorilerinde olduğu gibi, biz doğal olarak yaşam barındıran birinde bulunurduk. Bu ilke aslında evren yaşam için mi? Yoksa biz burada olmazdık diyerek konuyu açıklamaya çalışıyor. Ama kimine göre de pek de açıklama getirmiyor gibi görünüyor. Sadece durum tespiti yapıyor. Güçlü antropik ilke ise daha iddialı. Evrenin yasaları ve sabitleri öyle yapılandırılmıştır ki er ya da geç yaşamın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Başka bir deyişle evrenin bir amacı var gibi. Sanki yaşam ve zeka kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmalıydı. Bu bakış açısı biraz tasarım argümanını andırıyor. Ve kimileri buna teleolojik, amaca yönelik bir anlam yüklüyor. 1970'lerde Brandon Carter antropik prensibi ilk ortaya attığında güçlü formuna da değinmişti. Daha sonra bazı yorumcular, örneğin Barrow ve Tipler, bu güçlü ilkeyi evren gözlemciler üretmek için tasarlanmış gibidir şekline bile getirdiler. Modern bir özetle ifade edersek, güçlü antropik ilke evrenin yasalarının yaşamı ortaya çıkaracak biçimde hassas ayarlı olduğunu ve bunun altında daha derin bir sebep, belki de evrenin yapısına içkin bir zorunluluk veya bir tasarım bulunabileceğini öne sürer. Tabii güçlü antropik ilke epey tartışmalıdır. Eğer tek bir evren varsa, o da bizimkisi ise yaşam olmalıydı demek bilimsel bir açıklama mı yoksa bir inanç mı? Bu noktada bazıları çareyi çoklu evren teorilerinde buluyor. Eğer sayısız evren varsa her biri farklı ayarlarda, o zaman biz doğal olarak yaşam çıkabilen bir tanesindeyiz demektir. Bunda şaşılacak bir şey yok deriz. Yani zayıf ilkeye geri döneriz aslında. Sadece evreni birden çok yaparak. Bazı fizikçiler özellikle kozmolojide sonsuz enflasyon teorisini veya sicim kuramındaki landscape fikrini ciddiye alanlar çoklu evreni olası görüyorlar. Hatta ünlü kozmolog Lee Smolin, evrenlerin de doğal seçilim benzeri bir süreçle örneğin kara delikler yeni evrenler oluşturuyor ve bazı uygun evrenler daha çok yavru veriyor gibi seçilebileceğini bile önermişti. Öte yandan John Archibald Wheeler gibi fizikçiler antropik ilkeye başka bir yönden yaklaştı. Wheeler, katılımcı antropik ilke diyerek gözlemcilerin evrenin varoluşunda aktif bir rolü olduğunu öne sürdü. Kuantum mekaniğinde gözlemci etkisi tuhaf sonuçlar doğuruyor. Wheeler bunu koca evrene uyarlayarak evren gözlemciler yani bilinçli varlıklar ortaya çıkardığı için gerçek anlamda var gibi bir fikir ortaya attı. Bu gerçek anlamda güçlü bir antropik yorum. Evren kendini anlayacak varlıklar üretmelidir ki varlığı tamamlansın. Carl Sagan'ın ünlü sözü burada tam yerine oturur. Kozmos kendini tanımlayabilmek için bizim aracılığımızla düşünüyor. Yani bizler evrenin kendini fark etme yollarıyız. Ki antropik ilke etrafındaki tartışmalar bilimin sınırında felsefi bir alan. Kimileri için bu ilkeler tatmin edici değil. Sadece laf cambazlığı gibi. Ama inkar edemeyeceğimiz bir gerçek var.
Evrenin fiziksel yapısı hayatın oluşumuna olağanüstü uygun görünüyor. Bu evrenin yaşama içkin bir yönü olduğunu mu gösterir, yoksa biz burada olduğumuz için mecburen böyle görüyoruz diye mi açıklanır? Orası halen tartışma konusu. Ancak evreni canlı kabul etme fikrini destekleyenler genelde şöyleler. Belki yaşam evrenin temel bir özelliği. Yani evren yapı gereği eninde sonunda yaşamı doğurur. Ve bu da onun canlı bir sistem gibi görülmesine olanak verir. Şimdi daha da derine inelim. Bilincin ve zihnin doğasına. Evrenin canlı olup olmayacağı sorusu bizi kaçınılmaz olarak bilinç mevzusuna getiriyor. Zira bir şeyi canlı hissettiren unsurlardan biri de onun bir tür içsel deneyime sahip olması, tepki vermesi, belki düşünmesidir. Bitkiler bile bir dereceye kadar çevrelerine tepki verirler ve bundan dolayı canlı olduklarını anlarız. Peki ya evren bütünüyle bir bilince sahip olabilir mi? Bu noktada karşımıza çıkan kavram panpsişizm. Kelime anlamıyla tüm ruhçuluk gibi bir şey. Yani her şeyin bir zihni ya da en azından zihinsel bir yönü vardır görüşü. Bu görüş yeni değil. Antik Yunan'dan beri filozoflar doğadaki her şeyin bir parça deneyime sahip olabileceğini öne sürmüştür. Günümüzde ise felsefe dünyasında yeniden popülerlik kazandı. Özellikle ünlü zihin felsefecisi David Chalmers, bilincin beynimizden bir anda sihirli gibi ortaya çıkıvermesini Hard Problem of Consciousness açıklamakta zorlandığımızı, bu yüzden belki de bilinci madde kadar temel bir özellik saymamız gerektiğini tartıştı. Panpsişizme göre bilinç, elektrik yükü, spin gibi maddenin temel bir özelliğidir. Yani en temel parçacıklar bile bir tür ilkel proto bilinç taşıyor olabilir. Bu demek değildir ki elektronlar düşünüyor veya hissediyor. Demek istediğimiz bilinç dediğimiz özelliğin varoluşun dokusuna küçük parçacıklar halinde serpiştirilmiş olabileceği. Sonra bu parçacıklar karmaşık yapılar oluşturdukça, mesela beynimiz gibi, o küçük bilinç parçacıkları birleşerek daha büyük, bütünlüklü bir zihin tecrübesi oluşturuyor olabilir. Bu fikir bir anlamda materyalizm ile idealizm arasında orta bir yol denemesidir. David Chalmers bir adım daha ileri giderek pan-proto-psişizm gibi bir kavram bile ortaya attı. Yani belki de bilinç fiziksel olmayan ama temel bir özelliğin, henüz bilemediğimiz bir özelliğin yansımasıdır. Bu fiziksel olmayan özellik yeterince karmaşık fiziksel sistemlerde bir araya gelince bilinçli deneyimi doğuruyor. Ama bu zaten panpsişizmin bir varyasyonu aslında. Panpsişizmin akıllara zarar bir sonucu var. Evrenin her yerinde biraz bilinç varsa evrenin kendisi de bir bütün olarak bir çeşit bilince sahip olabilir. Mesela galaksiler arası uzaydaki hidrojen atomları minicik de olsa deneyim taşıyor. Bu tabii deneysel olarak test edebileceğimiz bir şey değil. En azından şimdilik böyle bir yöntemimiz yok. Dolayısıyla panpsişizm eleştiriliyor. Bilimsel değil çünkü sınanmıyor. Ancak bazı nörobilimciler bile bu yöne ilgi gösteriyor. Örneğin Giulio Tononi'nin bütünleşik bilgi teorisi bir tür panpsişist matematiksel çerçeve sunar. Sistemde entegre bilgi ölçüsü fi belli bir seviye aşınca o sistemde bilinç vardır der. Peki evrende entegre bilgi en üst düzeyde nerede var? İnsan beyninde bildiğimiz kadarıyla çok yüksek. Bu yüzden bilinçliyiz. Ama belki de örneğin tüm insanlık bir araya gelince daha büyük bir bilinç ortaya çıkar. Kovan zihni gibi fikirler var. Toplumsal bilinç ve bunun gibi. Evrenin tüm madde ve enerjisi birlikte devasa bir bilgi sistemi oluşturuyor ve evrenin kendisi de bunun farkında. Evreni canlı sayma hipotezini desteklemek isteyenler, eğer madde her ölçekte bilinç içeriyorsa evrenin de bir nevi zihni olabilir diyorlar. Bu noktada dikkatli olalım. Evrende her parçacık bilinçli demek, evren akıllı bir organizma demek değildir. Panpsişizm bir taşa tekme attığınızda onun acı çektiğini falan iddia etmez. Sadece taşın da en temel düzeyde bir içsel durumu olabileceğini söyler. Yani bizim bireysel bilinçlerimiz kozmik bilincin küçük parçaları gibi. Şimdi de gelelim Gaia hipotezi ve ötesine. 1970'lerde bilim insanı James Lovelock ilginç bir teori ortaya attı. Gaia hipotezi. Bu hipoteze göre dünya gezegeni bir bütün olarak adeta yaşayan bir organizma gibidir. Nasıl mı? Dünya üzerindeki tüm canlılar, mikroplardan balinalara kadar inorganik çevreleri, okyanuslar, atmosfer, toprak birbirleriyle sürekli etkileşim içinde ve bir geri besleme ağı kuruyorlar. Bu ağ sayesinde de dünyanın genel koşulları yaşam için uygun sınırlar içinde tutuluyor. Örneğin atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesi, okyanusların tuzluluk oranı, ortalama sıcaklık.
Bunlar milyarlarca yıl boyunca yaşamın da katkısıyla belli bir aralıkta kaldı. Lovelock diyor ki eğer yaşam olmasaydı dünyanın atmosferi Mars veya Venüs gibi karbondioksit dolu ve yaşam için elverişsiz olurdu. Ama yaşam ortamı kendine göre düzenledi. Bu yüzden dünya bir kendi kendini düzenleyen sistemdir. Ve sanki bir canlı gibi metabolizması, dengeleri vardır. Hatta Lovelock dünyanın gerçekten canlı olduğunu, sadece bilinçli olup olmadığının tartışmalı olduğunu bile ileri sürdü. Gaia hipotezi başlangıçta çok eleştiri aldı. Dünya akıllı mı? Aslında hipotezin güçlü versiyonunda kastedilen yaşam ve dünyanın fiziksel kimyasal sistemlerinin ortaklaşa evrim geçirerek bir tür denge durumu kurduğudur. Bugün birçok bilim insanı en azından biyosfer ve dünya sistemi arasında sıkı geri beslemeler vardır fikrine katılıyor. Gaia'dan bahsetmemizin sebebi şu. Bu fikri bir ölçek büyütün, evrenin tamamına uygulayın. Eğer dünya bir süper organizma ise evren de belki mega organizma olabilir. Yani evrendeki tüm galaksiler, yıldızlar, kara delikler ve bunun gibi tıpkı bir biyolojik organizmanın organları gibi düşünülebilir. Bilinçli bir denge mekanizması yok. Ama kozmik ölçekte ilginç denge unsurları var. Karanlık madde ve karanlık enerji. Karanlık madde galaksileri bir arada tutan ekstra kütle çekimi sağlıyor. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran, henüz tam anlaşılmamış bir itici güç. Bunlar olmasaydı evren ya hızlıca çökebilirdi ya da galaksiler oluşmayabilirdi. Sanki bir yerde bu unsurlar evrenin yapısını dengeliyor gibi. Örneğin kozmologlar evrenin genişleme hızının karanlık enerjinin etkisiyle tam kritik değere çok yakın olduğunu buluyor. Ne tamamen duracak kadar yavaş ne de her şeyin dağılıp gitmesine yol açacak kadar hızlı. İkisinin ortasında. Bu durum kimilerinin zihninde Gaia hipotezinin kozmik versiyonunu canlandırıyor. Evrenin genişlemesi, karanlık madde, enerji oranları sanki evreni yaşanabilir kılan bir denge tutturmuş. Belki de bu bir çeşit kozmik geri besleme mekanizması. Şu an için bunlar bilimsel hipotez olmaktan ziyade fikir jimnastiği. Bir an için hayal edelim. Evren bir canlı varlık gibi davransaydı nasıl olurdu? Belki evrenin metabolizması karanlık enerji akışı ve yıldızların nükleer füzyonuyla işlerdi. Galaksiler evrenin organları gibi birbirine madde ve enerji akışlarıyla bağlı olurdu. Kara delikler evrenin sindirim sistemi gibi kullanılmayan maddeyi geri dönüşüme sokardı. Hatta evren genişledikçe belki gençlikten olgunluğa giden bir süreç yaşıyor bile diyebilirdik. Başta hızlı büyüme, enflasyon dönemi, sonra yavaşlama, sonra tekrar hızlanma gibi. Bir kozmik yaşam döngüsü. Gaia hipotezini ölçekleyip evrene uygulayan ciddi bir bilimsel teori şu an yok. Ancak az bilim insanları evren kendi kendini üreten sistemler meydana getiriyor. Belki de kendi ömrünü uzatıyor gibi fikirleri tartışıyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi Lee Smolin kozmolojik doğal seçilim hipotezini ortaya atmıştır. Evrenler kara delikler vasıtasıyla üreyip yeni evrenler oluşturabilir. Böylece bazı evrenler daha çok kara delik yani yeni evren tohumu üretme becerisine göre seçilir. Bu tuhaf fikirde bile evrenler arası bir yaşamsı döngü benzetmesi var. Burada bizim yapmamız gereken belki de tek şey zihnimizde yaşam kavramını genişletmek. Canlı varlıkların en çarpıcı özelliklerinden biri çevrelerinden gelen bilgiyi alıp işlemeleri. Buna göre tepki vermeleridir. Basit tek hücreler bile kimyasalını değiştirir, hareket eder. Kompleks canlılar, mesela hayvanlar 5 duyuyla dünyayı algılar, kararlar alır. İnsanlar ise üzerine düşünür, hatta kendi varlığının farkına varır. Bu da öz farkındalık dediğimiz şey. Peki evren geri besleme mekanizmalarına ve bir çeşit öz farkındalığa sahip olabilir mi? Bizler yıldız tozundan oluşmuş varlıklarız. Vücudumuzdaki her atom bir zamanlar bir yıldızın kalbindeydi. Kökensel olarak evrenin parçalarıyız. Şimdi bu parçalar yani bizler evren hakkında düşünüyor. Onu anlamaya çalışıyoruz. Bu aslında inanılmaz bir geri besleme döngüsüdür. Evren kendi içinde ortaya çıkan bilinçli varlıklar sayesinde kendine dair bilgiler üretiyor. Bir bakıma evren kendini gözlemliyor ve anlamlandırıyor. İnsan zihninin penceresinden de olsa. Evreni dev bir sistem gibi olarak düşünürsek, zeki yaşamın ortaya çıkışı o sistemde yeni bir dinamik meydana getirmiş oluyor. Eğer evren bir canlı ise belki de evrenin ölçeğinde bir düşünce, deneyim var. Bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Ancak şunu düşünebiliriz. Evrende halihazırda milyarlarca galakside belki milyarlarca zeki uygarlık olabilir. Eğer zeka yaygınsa evrenin birçok yerinde kendini anlama çabaları sürüyor demektir. Belki de gelecekte medeniyetler arası iletişim olursa evrenin farklı bölgeleri bilgi alışverişi yapacak. Bu sanki evrenin sinir sistemini oluşturuyor gibi yorumlanabilir.
Eğer yeterince geniş bakarsak her insan beyni evrendeki madde ve enerjinin belli bir organizasyonudur. Ve bu organizasyon evren üzerine düşünür. Bu anlamda bizim farkındalığımız evrenin farkındalığının bir iz düşümü gibidir diyebiliriz. Evreni canlı gibi görmek için birçok argüman, benzetme ve teori parçasını bir araya getirdik. Kendini üreten sistemler, otopoiesis, kompleksite ve beliren düzen, termodinamik denge dışı yapılar, fiziksel sabitlerin yaşam için ayarlı oluşu, bilinç ve panpsikizm, kuantum gözlemci etkisi, Gaia hipotezi ve geri beslemeler. Kozmik öz farkındalık. Bunların hepsini birleştirince insan acaba gerçekten de evren bir şekilde canlı mı diye sormadan edemiyor. Belki de en doğru cevap evreni canlı saymak tamamen yaşamı nasıl tanımladığımıza bağlı demek olacaktır. Biyolojik anlamda tabii ki evren canlı değildir. Evrenin bir hücresi yok, DNA'sı yok. Üremiyor, metabolizma yapmıyor. En azından bildiğimiz şekillerde yapmıyor. Ama teknik bir bakışla evrenin bazı özellikleri bildiğimiz canlı sistemlerinin özelliklerine benziyor. Kendiliğinden örgütlenme ve düzen üretme. Galaksi ağlarının oluşumu, yıldız ve gezegen sistemlerinin düzene girişi. Enerji akışlarıyla düzenini sürdürme. Uyum sağlama, geri besleme döngüleri, kendi kendini anlamaya çalışma. Bu saydıklarımız evreni tam manasıyla canlı yapmaya yetmese de evrenin içindeki yaşamın ve bilincin önemini gösteriyor. Belki evreni bütünüyle canlı ilan etmeye gerek yok ama yaşam evrenin ayrılmaz bir parçası diyebiliriz. Biz nasıl gezegenimizin ekosisteminin bir parçasıysak, yaşam da evrenin ekosisteminin bir parçası. Bu video boyunca gördük ki evreni anlamaya çalışmak için sistemler teorisinden tutun da kuantum fiziğine, kozmolojiden felsefeye kadar pek çok alan birbirine bağlanıyor. Evrenin canlı olup olmaması belki teknik bir detay olarak kalabilir. Yani evren neden böyle diye sormak, aynı zamanda biz neden varız diye sormaktır. Sizce evreni canlı olarak görebilir miyiz? Yoksa bu güzel ama temelsiz bir benzetme mi? Yorumlarda fikirlerinizi lütfen belirtin. Eğer bu yolculuk zihninizi aydınlattıysa beğenmeyi ve benzer içerikler için abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.